Hocam karşılaştırma yapalım diyorduk da bu şeyle Kabala'yla havası Aynı karşılaştırmasını şey, sonra aynı yaparız şey, demiştik aynı şey mesela. Keremciğim. Hiç karşılaştırmaya Hı gerek hı. yok. Bu geleneğin İslam'a Ama oradan geldiğini şöyle bir durum var. Kabala çok açık yapılıyor ama havas hiç ben yani oturumlarda havas konuşulduğunu e, görmedim yani doğru düzgün. Ama her yerde bilmem ne teyze işte Kabala dersi veriyor. biz de Bilmem havas ne hanım dersi bilmem mi ne. verelim? Çok Ne görüyorum dersin? yani internette çok görüyorum. Yani havas ilmi Yok ders aslında demiyorum da eşyanın yani hakikatini aynı araştıran diyorsunuz ya o bir alan. sebepten Yani diyorum. konuya şöyle bakmak lazım. Eşyanın hakikati demek kendi hikmetini bulmak anlamına gelir. Bütün dinlerin ruhban Hı hı. kısımları insanın kendi hakikati ve hikmetini bulsun diye uğraşıyor. Yani adına gizli hazine dediğimiz bir alan. Yani ismi değişince hafiflemiyorsa Vallahi sıkıntı bilmiyorum yok gibi yani hocam. İşin ağırlığı, kendi içinde konunun sevgi ve ağırlığı. nefret barındıran her kutupsal alan hiçbir fayda sağlamaz. Yani bu Ahmet'tir, bu Mehmet'tir dersek şifa dağıtamayız. Yani şifa, gizli hazine denilen şey bu kutbu yani sevgi ve nefreti sevgiye dönüştürebilmek, yani dönüştürebilmek, devindirebilmek üzerinden yürür ki yine bu alanda şifadan da bahsedilir. Çünkü biraz evvel efsun dedim ya, yani dua üzerinden gelen, duanın frekansı üzerinden gelen bir iyilikten de bahsedilir. Haliyle evrenin iyilik üzerine, sevgi üzerine yani sempati kanunları çerçevesinde yaratıldığı fikri üzerinden yürür bu. Ve şifa dağıtılması eğer bu konuda yetkin değilse büyücülüğe dönüşür. Niye? Çünkü zaman zaman padişahlar da bu alana girmişlerdir. Bu savaşa girelim mi, girmeyelim mi? Kumandanları nasıl koruruz? Bu alanlarla koruyalım. Bir şifa alanı, bir efsun alanı oluşturalım. Ki bazı ayetlerin ve vefklerin gömlekler yani tılsımlı gömlekler dediğimiz padişah gömleklerine de yazıldığını, çizildiğini bilirsiniz. Bunlar çok ciddi anlamda yaygındır. Dönemi içerisinde çok değerli insanlar olabilir ama bugün yozlaşmış, o aşikar. Yani bugün yazı ve şekillerin birer madalyon, birer yüzük, birer metal muska şekline dönüşmesi, konunun astroloji ve numeroloji çerçevesine takılıp kalması, kuşkusuz bu ilme sahip olan, okült derin kısmına sahip olan arkadaşlarımız vardır ama bu nesnelerin gizli özelliğinin keşfedilmesinin çok kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü cevher denilen kısım biraz da suskunluğu da getiriyor. Yani o cevheri bilebiliyor olmak, onu keşfediyor olmak. Bakın belki de insanlar onun için konuşmuyor, keşfetmişler. Biz daha keşfedemediğimiz için konuşuyoruz. O da olabilir. Mesela İşte Süleyman Mührü işte o da mesela çok onun da kullanılan bir orduları var. semboldür insanlarda. O da insücini Mesela. kullanıyor. O alanla münasebeti Hı. var. Yani o ilme sahip anlamına gelir. Konuya böyle bak. İşte Yüzüklerde onun takılır üzerinden bir vesaire o kapı sembol açtığı, kullanılır. bir boyut kapısı açtığından söz edilir. Hayır yani hayatın kendisi boyutun, biz hayat boyutunu çözemedik ki başka boyutlara gidelim. Biraz şeye doğru gidelim, karşılaştırmalı gidelim o zaman. Bu havas ilmi Tamam. Bir küçük bir dir. araya bir gireyim bu konuyla ilgili hocam o zaman. Şöyle bir durum var. Mesela 33 kere İşte Fatiha oku tam da bu. evladım. İşte korunursun. İşte şöyle söyleyeyim size. İşte zihin açıklığı için şu kadar işte bir ayet oku. Şansın Evet açılır. evet. İşte İşte tam da kötülükten bu. korunursun. Bu Yani havasa bu girer da tam. havasa giriyor o zaman bir nevi. Bu tabii Herkeste bir canım havas çok var aslında yaygın. hocam. Yani biz canım benim işte biz dinimizin şey kısmını, hurafe kısmını dört dörtlük yaşıyoruz. Dinimizle ilgili lütfen herkes üzerine Değil mi? alınsın. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Çok kusura bakmayın. Bu konuda keskin konuşacağım. Kuşkusuz bilenler vardır. Bilenler de anlatmıyor. Çünkü anlatırsa da çok ilgi görmüyor herhalde ya da dikkate değer bulunmuyor ya da konu biraz sosyalleşti, asosyalleşti ya da ne oldu? Siyasete alet edildi belki. Onun için de insanlar taraflı bakmaya başladılar. Yani aslında dinimizin güzel taraflarını içselleştiremediğimiz için de kurallar da yatıldığı için de keza bakın bu konudaki ne kadar temkinli konuşmamız gerektiğini de vurgulayarak başladık değil mi? Yani haliyle bu alanda bir Tabii. cehaletin söz konusu olduğunu da vurgulamak isterim. Evet şimdi Evet, bu konunun içinde yani ben anladım ki herkes küçük bir Harry Potter'mış aslında. bunu anlamana sevindim. Evet. Gerçekten bu için Yani bir mutluyum iki yani saat hocam. konuştuk en azından bu net oldu evet. Buna hizmet ettiği için çok mutluyum.
Konudan netliğimiz Evet. bu oldu Çünkü yani. havas ilmi aslında hermetik bir akım. Öncüleri Mısır. Yani sen bunu aldın İslam'ın içine soktun ama yani Tanrı'nın, Allah'ın, yaratıcının eseri olan her şey, yani taş, bitki, hayvan, bütün bu nesneler bir uluhiyeti var. Bir uhrevi tarafı var diyor bu gelenek. Hermetik gelenek. Yani her nesnede diyor, her yaratılmış olanda farklı ölçülerde bulunur bu uluhiyet, bu ulviyet. Ve aynı zamanda onun havvasını oluşturur bu diyor. Eski Yunan'a gidelim, yani orada da karşılığını göreceksiniz. Nesnelerin gerçek özelliklerine dayanan havasları var. Ve bazen buna hani bugün put diyoruz ya, yani heykellere tapıyor bunlar diyoruz ya. Aslında eski Yunan oradaki onun özelliği içindeki havas üzerinden yürüyor. Avam bunu anlayamıyor. Konu şekle kalıyor. Haliyle havasın anlaşılamamasının nedeni şekille mahkum olması. Yani harf ve rakamların aslında bir matematiği, bir aritmatiği olduğu, bunun bir hassasiyet üzerinden inşa edildiğini anlatmaya çalışıyor ama sen harf ve rakama ve heykele takılırsan bundan bir fayda elde edemezsin diyor. Bir hesap cetvelinden öteye gitmez diyor. Bak bu vurguyu yapıyorum. Hesap cetvelinden, yani görünen bir şeyin ötesine geçmez. Bir şeye hizmet etmez arkadaşlar. Yani astroloji, yani numeroloji, yani metaller, nesneler, cevherler. Yani ben bu konu çerçevesinde böyle düşünüyorum. Buna karşı değilim tabii ki. Bundan fayda sağlayacaklar vardır ama bunun bir cetvelden ibaret olduğunu en azından görebiliriz. Bu hermetik düşünce arkadaşlar. Çünkü biraz evvel bahsettiğim Trismegistus ya da 3 kere büyük Hermes diye geçer. Farklı isimlerde, farklı coğrafyalarda yer almıştır. Kendi içinde 3 büyük alana sahip olabilen, 3 büyük alanda yolculuk yapabilen, yani akıl, kalp ve beden korelasyonunu bilen, yer altına inebilen, yeryüzünde yaşayabilen ve yer üstüne, gökyüzüne çıkabilen anlamındadır. Her alemle bağlantısı olan anlamındadır ki bu geleneğin oradan geldiği. Keza Hermes'in aynı zamanda Hazreti İdris olma olasılığını da zaman zaman, çoğu zaman konuşmuşuzdur. Evet, literatürde ilmin koruyucusu diye geçer Hermes. Haliyle Hermes ve benzeri isimler bu ilmin, o havas ilminin, o deruni bilginin korunmasıyla görevli oldukları, eğer yüzeye çıkarsa ki dönem işte ne o derler ya, günün sonu dönemi denilen ya da kıyamet alametleri denilen ya da ne denir ona, neyse unuttum. Kıyamete yakın bir isim vardı o alanı tarif eden. Bu bilgilerin açığa çıkacağı, haliyle de bu ilmin korunamayacağı, ayağa düşeceğiyle ilgili bir kehanet de vardır. Kehanet de kendi içinde cifir denilen bir alandır. Oraya da belki zamanımız olursa gireriz. Mısırlılara göre Tot aynı zamanda Hermes'tir. Keldanilere ya da Babillilere göre felsefe ve tıp, özellikle sayılar ya da yazı sahibi bir bilge bu Tot. Greklere göre, yani eski Yunan inanışına göre Hermes 3 defa güçlü ya da 3 alana sahip, 3 kere büyük anlamına gelen bir tanrıdır. Aynı zamanda Olimposlu Hermes diye de bir Hermes vardır. Mısır'da Tot vardır. Bunlar aynı şeye, frekansal değere ya da sıfata ya da yetişkinliğe, erişkinliğe sahip bilinçler olarak tabir edilir. İbranilerde Enok vardır. Hanok vardır. İranlılarda keza yine Huşenk vardır. Mesela aynı kahramandır. Yine bu ilmin sahibi ve bunu saklayan. İslam kaynaklarında da Hermes, Ermes adına gelmiştir. Aradaki sessiz harfleri kaldırdığımızda ermiş anlamına gelir. Ki bu da İslam geleneğinin, tasavvuf geleneğinin ermiş kelimesinin nereden geldiğini de gösterir. Onun da bizdeki karşılığı da Hermesül Heramise diye geçer, evet. Hermesül Heramise, bu alanda da karşımıza Hazreti İdris çıkar. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İdris için kitapta İdris'i de an. Gerçekten o pek doğru bir insan. Bir peygamberdir der. Onu üstün bir makama yücelttik der. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İdris'le ilgili vurgu budur. Hadislerde de Hazreti İdris bu anlamda ilme sahip
bir kişilik olarak karşımıza çıkar. Bunu da literatür bilgisi olarak burada geçmek istiyorum. Şimdi konuya İslam tarihi boyutuyla bakarsak, yani bir takım ayrıntılarının İbrani geleneğinden geldiğini de görebiliriz ya da paralellik görebiliriz. Çünkü özellikle Hazreti İdris'in ilk yazı yazan ve hesap yapan, keza kozmoloji, yıldızlar ilmi diyebileceğimiz nücum denilen bir alanda çalıştığını, bu ilimleri bildiğini, bitkilerin özelliğini bildiğini, oradan şifa elde edilebildiğini anlatır ki İbrahimi ya da İbrani geleneklerinde de bununla karşılaşırız. Keza işte bu geleneğin dışarıdan geldiği, yani Havas kültürünün Müslümanlığa dışarıdan geldiği izlenimi var. Ki çıkış noktasının Babil ve Harran. Harran'da malum dünyanın ilk büyük üniversitesi var ve burada çok bilgeler, alimler, ulemalar gelmiş geçmişler. Ben de bu coğrafi gezilerimde şunu gördüm. Sonradan Hanif dinlerin parçalanmış olması fikrine kapıldım. Orada Müslümanı, Hristiyanı, eski ahit, yeni ahit, yani ilmin, keza Endülüs'te de bu var. Bu sene kısmet olursa o coğrafyaya da gideceğim. Burada insanlar birbirlerini sınıflandırmadan bu ilme sahip olmak istemişler. Ve sonradan maalesef ki bozulmuş, bir takım tutar gibi olmuş. Bu beni üzen bir şey. Sizin de üzülmeniz gerekiyor. Ve ilmin nereden çıktığından çok nasıl yayıldığını çok değerli bulurum. Çıktığı yerin tek olduğu fikri içindeyim zaten. Ve bu geleneğin Yunan'a, doğuya, uzağa, güneye, batıya, kuzeye gitmesinin nereden çıktığını, hangi coğrafyadan çıktığını bir önemi yok. Ama şu bir gerçek ki konu gelenek çerçevesinde çok değerli. Bu geleneğe göz atmaya çalıştık, en azından İslam çerçevesi içerisinde. Bu geleneğin temsilcileri kısmında da yine tartışma konusu var. Özellikle Şii mutasavvıfların, Şiilerin bu Ehl-i Beyt üzerinden, Ehl-i Beyt'e mensup kişiler üzerinden imtiyazlı oldukları fikri var. Haliyle de bu da bazen tartışmalara neden olan bir konu. Esmalar denilen Hazreti Adem'den başlayıp bütün peygamberlere devam eden bir huruf ilminin Hazreti Muhammed'de en son ve üst noktaya ulaştığı ve oradan da Hazreti Ali'ye, yani oradan da o silsilenin imamlarına geçtiği düşünülür. Ve haliyle bu geleneğin Ali üzerinden yürüdüğü fikri de İslam dünyasını siyasi ve sosyal anlamda ikiye bölmüştür. Bunu da söylemek isterim. Bu geleneğin İslam'da İhvan-ı Safa adıyla Beyaz Kardeşlik Örgütü adı altındaki Babil kardeşliğinden yola çıkarak gelen, yine kendi içinde sihir, tılsım, astroloji ve nazar dediğimiz bir ilimle yürüdüğü, bunun işte bugün hermetik gelenek dediğimiz batıya da bu alandan geçtiğinden bahsedilir. Sayılar konusunda çok çalışılmıştır. Keza bu geleneği de Pisagor yine bu coğrafyadan aldığından bahsedilir. Bu da çok önemli bir alan. İhvan-ı Safa, minerallerin bahsi konu geçen 5 grubun sempati ve antipati denilen bir alanla birbirleriyle ilişki kurdukları, yani yakınlaşma, sevmek, sevmemek üzerinden birbirleriyle ilişki kurduklarından bahseder. Haliyle taş, bitki, hayvan, insan, gizli bir latif denilen bir kelime kullanılır. İnce, görünmeyen zar gibi, tül gibi bir latif, hatta insanda letaifler denilen bunların karşılığı evrende olan elemental yapının insanın göğsünde de letaifler aracılığıyla bulunduğu, ki bizde 10'dur İslam geleneğinde, Doğu geleneğinde 7'dir. 7 çakraya da denk gelir. Haliyle letaifler aracılığıyla hissedildiği, canlı cansız dediğimiz evrenin taş, bitki, hayvan, mineral neyse letaif bir şuura mahkum olduğu. Yani letaif, latif öyle diyelim. Latif bir şuurun, bir anlayışın evreni anlamak için yeterli olduğundan bahsedir ki biz de geleneksel olarak biz İslam geleneğini çok sevmiyoruz, bu konuda konuşamıyoruz da onun için belki. Bizde Doğu'nun 7 çakrasını çok rahat konuşuyoruz, çakralarımız açıldığında diyoruz. İşte bizde de o letaiflerin karşılığı, latiflerin karşılığı letaiftir. Bizde de 10 tane var. Bu da bizim evrenle olan münasebetimizi sağlayacak olan 7 çakraya denk gelen bir enerji alanı. Haliyle bunların latif hisler diyebileceğimiz bir alan olduğu
Bunun çözülmesiyle, yani doğaya olan yabancılaşmamız hallolursa bunun devreye girebileceği. Keza tasavvufta bunun özellikle çok vurgulandığı, kişinin ruhsal gelişiminin vurgulandığından bahsedebiliriz. Evet, Sufi geleneği bu alanın kovalayıcısıdır. Haliyle temizlenen insan denilen bir kavramdan bahseder. Temizlenen insanın, kalben temizlenen insanın havası anlayabileceği, onda bir istidat, yani onda bir ısrar, onda bir müfredat, onda bir devamlılık sağlayabileceğine inanılır. Konuya böyle bakarsak belki daha iyi bir yere gelir. Bu canlılar arasında sempati ve empati kanununa biraz bakalım. Eğer empati noktasına gelirse nazar, büyü, sihir gibi bir alanın oluştuğu, sempati noktasına gelirse yani kişinin kendisi dışındaki alana yabancıyken temas etmesi, bakın bu çok değerli bir bilgi, lütfen bunun altını çizin. Ben biliyorum diye değil, bu atlanan bir bilgi olduğu için. Kişi sempati kanununda havas ilmiyle ilgilenemezse, yani nefs gücüyle giremezse, erdem sahibi değilse antipati gücüyle girebilir. Antipati gücü şudur arkadaşlar. Kişi evreni kendisi dışında kabul eder. Çünkü henüz tümel olamamıştır. Tikel ben olarak bir başkası üzerinden bu varlıksal alanları çalıştırabilir. Konuya böyle baktığımızda varlıksal alanların akılları üzerine bir manipülasyon yapabilir. O manipülasyona nazar, büyü ve sihir diyoruz. Haliyle kullanılabilir anlamda söylüyorum. Yetişkin ve erişkin olmayan ruhların da bu alanda çaba sarf ettikleri ya da o çabanın karşılığını negatif olarak alabileceklerini vurguluyoruz. O bakımdan havas ilmiyle ilgilenilmemelidir. Yetkin değil ise, hazır değil ise gibi filan bir anlayış var. Keza İbn Sina'nın, evet. Hocam büyü, sihir, tılsım dediniz ya hocam. Lafınızı unutmayın, balla kesmiş olayım. Büyü, sihir, tılsım dediniz ya hocam. Onunla Lütfen. ilgili bir dipnot geçeyim. Mesela Mısır'da daha çok ölüleri üzerine tılsımlar kullanılır. Evet. İşte mezarlar açılır, Evet. tılsımlı olur, işte hikayeler anlatılır falan. Ama bizde de aslında İslam büyüklerinde de, evliyalarda da Kullanılmaz. Şöyle. söylenir. Hatta bazı evliyaların mezarları açılır. Vücut bütünlüğünün hatta müdahale edemezsiniz. Yani işte ona mülkiyet söylenir. hakkı denir sevgili Kerim. Çünkü mülkiyet hakkı kendi içinde bir ilme sahiptir. Bu dünya ve öbür dünya bağlantısını kurabilmiş insanlar için söylenir o. Yani yaşarken ölmek anlamına gelen veliler için kullanılan bir tabirdir. Haliyle nesneye hükmedebilmiş, bak nesneye hükmedebilmiş ne demek biliyor musun? Mezarımı da koruyabilirim demek. Haliyle veli evliya mezarlarına müdahale edemezsiniz. Orada inşavi bir faaliyette bulunamazsınız. Oraya bir nesne müdahalesi ancak ve ancak o makamda bir canlılık ya da varlık anlayışıyla mümkündür. Bu da bu geleneği güçlü gösteren, anlamlı gösteren noktalardan biri. Teşekkür ederim. Bu katkın çok değerli oldu. Bu gelenek çalışıyor mu? Çalışıyoru göstermek adına çok önemli. Çalışıyor arkadaşlar. Çalışıyor. Haliyle bu alana girecek olan kişinin nefs gücü çok değerli. Eğer o güce sahip değilseniz bu gücü kullanacağınız enstrüman ve argümanları doğru kullanamazsınız. Keza İbn Sina'nın çok güzel bir uyarısı var. Şimdi onunla devam edeyim müsaadenle. İnsanın nefsinin olağanüstü hadiselerle bize olağanüstü gelen hadiseler, fenomen diyoruz ona. Bununla irtibat kurabilecek güçlü olduğundan bahsediyor. Ve bu alanla temas edebilecek durumda diyor. Hatta ariflerin dua ile yağmur yağdırmaları, dua ile şifa bulunması, dua ile bir felaketin giderilmesi, hatta veliler, evliyalar yüzü suyu hürmetine diye tabir ettiğimiz dualarımızın kökeninde de bahsi konu geçen alanla irtibat kurabilen insanlar olduğu inancı var. İbn Sina bu vurguyu yapıyor ve bu gerçek üzerinden diyoruz ki dua ve beddua, bakın arasında çok önemli iki kavram var. Duayı eden nefs kuvvetine sahip, beddua eden yine çalışır diyor. Onun için büyüklerimiz hep bedduaya derler. Dikkat edin derler değil mi? O da çalışıyor. Çünkü tabiatın bizim bilmediğimiz gizli bir şeyi var. Çalışma biçimi var. Bir mekaniği var.
bu mekaniğin tanrısal bir sebebi var diyor İbn Sina. Haliyle bu mekaniğe müdahale etmek, bu gizliliğe müdahale etmek ya o gize vakıf olmakla mümkündür. Vakıf değilsen de müdahale etmiş olursun. Hem kendine hem çevrene zarar verirsin diyor. Sırlar tabiattadır. Bilinirse, tabiat bilinirse, yani doğamızı bilirsek gayb devreye girer. Gaybı görmeye başlarız diyor. Çünkü nefs nesnelerin özellikleri içindedir. Onlar içerisinde hareket edebilir diyor. Yani nefsi katmanlar arası bir tutkal olarak gördük ya, bizi bütünlüğümüzü sağlayan. Nefsimiz olmazsa dağılırız. Nefsimiz olmazsa işte hava, ateş, toprak, su ve 3 tane enerji bedeninden oluşan, ki biz 7 diyoruz, 10, 12'ye kadar çıkıyor. 7 enerji bedenine sahibiz. Eğer nefs kaybedersek bunlar dağılır diyor. Dağılmak ne demek? Bak, ateşin varlıksal gücüyle, logosuyla temas edersin. Toprağın varlıksal gücüyle, logosuyla temas edersin. Havanın logosuyla, suyun logosuyla. Zaten evliya da onu yapıyor, diyor ki veli de onu yapıyor. Yağmur yağdırabiliyor. Toprağı bereketli hale getirebiliyor. Ateşi harlayabiliyor, değil mi? Yani bak, bunların hepsi o varlıksal alan. Ama bu bütünlüğü bozmadan yapıyor. Bütünlüğü bozarsan bu varlıksal alanlar senin varlıksal alanını tehdit etmeye başlıyor. İşte o iyi saatte olsunlar, daim onlar dediğimiz hayatımıza girdi, içimize girdi, şeytan girdi, evimiz bereket kaç diyor. Şu oldu, bu oldu dediğimiz kavramlar bu. O hüddamlı hocalar bu gayb işini cismani yaptıkları için, ruhani yapmadıkları için bu kötü bir gelenek olarak da günümüze gelmiş. Haliyle aslında nesneye hükmetme gücü. Nesneye hükmetme değil, nesnenin onun bir parçası olduğu fikri üzerinden, inancı üzerinden, görgüsü üzerinden işleyen bir alan. Çünkü varlığın bir zincir olduğuna inanıyor. Ve bu zincir içerisinde her alfabenin, her kelimenin, her harfin hesaplanabilir olduğuna, ki buna da ebced hesabı diyoruz bu arada, hesaplanabilir olduğunu söylüyor. Çünkü kozmosun bir münasebeti vardır diyor. Birbiriyle münasebeti vardır diyor. Ve bu bilgiler daha sonradan, yani adına hurafe dediğimiz bilgiler, bugün hurafe diyebileceğimiz bilgiler Latince'ye çevrilmiştir arkadaşlar. Doğudan batıya gitmiştir. Konuya böyle bakarsanız o zaman daha iyi anlayacaksınız. Genelde ilk dönemde, İslam'ın kuruluş döneminde, öyle diyelim, ilk dönemlerde kelamcıların karşı çıktığı bir yol bu. Daha sonra batıniliğin etkisiyle, yani zahir ve batın, görünen ve görünmeyen alanların etkisi, görünmeyenlerin yolu diyebileceğimiz ya da görünmeyenlerin alimleri diyebileceğimiz kitaplarla beraber iki büyük ekole ayrılmıştır. Yani kelamcılar kelimenin manası, anlamı üzerinden yürürken batıni kavramlar bunun hem anlamı, kelimesi, hem fonetiği, hem sesi, hem harfi, hem kelimesi, hem sayısı denilen bir kozmolojinin, bir bütünün, bütün varlıksal alanlarının bunların içinde olduğu iddiası üzerinden yürür. Haliyle İslam kültürüne dışarıdan girmiş bir gelenek olarak görürüz. Aşırı gruplar tarafından, o günün aşırı grupları diyelim, bugün çok doğallaşmıştır. Aşırı grupları tarafından içselleştirilmiş, mutasavvıflar onlardan faydalanmış, gizli öğretiler haline dönüşmüş, çok yazı yazılmış, çok kitap yazılmış. Bunlar batıya çevrilmiş, yani batı dillerine çevrilmiş. Haliyle konu büyük büyük yerlere girmiş. Geleneğin özünde şu var: Allah dilediği için kavramı, haliyle eşyanın yaratılışında dahi, bırakın canlıdan bahsetmiyoruz, Allah'ın dilediği ve planladığı, haliyle havas denilen bir cereyanın, bir alanın devreye girdiği ve bu alanın çok değerli olduğundan bahsedilir. Evet, bu alanın yetkin olmayan, ehil olmayan insanlar tarafından da kullanılabileceği her zaman endişe vericidir. Onun için oturumun başında söz ettiğim havas, editler dediğimiz, bu bilginin talep etmeyene verilmemesi gerektiği, belli usuller çerçevesinde olması gerektiği ve bir tedrisat, bir düzen içerisinde verilmesi gerektiğinden bahseder. Haliyle şimdi havas, ilim, bilgi filan deyince bir alana daha gireriz. O da kısaca geçeyim, öyle bitirelim. Havastan ayrı tutulmayacak bir kelime olarak karşımıza çıkar. Cefr ya da cifr diye geçer.
Arapça aslında cefir sözcüğünden gelir. Sütten kesilmiş kuzu ya da oğlak ya da kuyu, geniş kuyu anlamına gelir. Bunun nedeni de şu, havas ilminin aslında yazılmaması gereken bir gelenek olduğu, sözlü bir gelenek olduğu, cifr denilen kuzu derisine yazıldığı, haliyle kuzu derisine yazılıyor olması bir metodoloji gerektirdiği, sanki gelecekten haber veren ki havas ilmi cifir ilmiyle, cefr ilmiyle çok iç içedir. Orada da bu ilme sahip olanların zamandan münezzeh olduğu, zaman kavramının ötesinde olduğu, geçmiş ve gelecek anda yaşadığı ki tasavvufi ilimlerde anda kalmak denilen bir kavram vardır. Haliyle bu ilme sahip olanların geçmiş ve gelecek bilgisine sahip olduğundan bahsedilir. Bu bilginin de Hazreti Peygamber soyundan gelen ya da gelenlerin geçmiş ve gelecekle ilgili gizli bilgileri kuzu ve oğlak derisine yazmaları geleneği üzerinden geçtiği ki Kur'an-ı Kerim'in de ilk örneklerinin bu tür malzemeler üzerine yazıldığını biliriz. Haliyle burada karşımıza şu da çıkar. Bu disipline sahip, havas ilmine sahip, yetişmiş kamil veli insanların bazı durumları, önemli durumları yazdıkları. Yani bir padişahın, bir uygarlığın, bir bayrağın, bir düzenin geleceği ve toplumu ilgilendiren önemli olayların, öyle diyelim, sıradan bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu deri üzerine yazdıklarından bahsedilir. Yine bunun da kökeni Keldanilere, Asurlulara, Babililere, Mısırlara, daha sonra Yahudi ve Hristiyanlara, oradaki kahin ve müneccimler denilen alanlara, bazı mistiklere, öyle diyelim, yani kainatın sonu, devletlerin sonu ya da devletlerin akıbeti gibi haberleri verdikleri ki kainatın sonu, yani gün sonu, apokalips ya da kıyamet gibi kavramların da çok tartışılır uzantılarını zaman zaman cifir denilen alemden, alandan aldığımızı biliyoruz. Keza yine aklıma Pisagor geliyor. Bu Pisagor'un bu varlıksal alanların sayılarla, şekillerle ilişkili olduğu fikri de yine bu geleneklerden gelmiştir ki Pisagor Mısır'da inisiye olmuştur. Uzak Doğu'da çok zaman geçirmiştir. Mısır geleneklerini Yunan gelenekleriyle harmanlamıştır. Evet, bu konu bitmez. Şeye bağlamak istiyordum. Ne o? Senin sorduğun soruya bağlamak istiyordum. Ondan biraz bahsedelim. Çünkü İhvan-ı Safa üzerinden gelen İsmaililerle devam eden bir gelenekten söz ediyoruz ama burada karşımıza şey çıkar. 4 element çıkar. Biraz evvel bahsettiğim hava, ateş, toprak, su. Onun dışında Tanrı, akıl, nefis, madde diye bir kavramdan bahsedilir. Bu prensiplerin birçoğunu Pisagor'da da görebiliriz. Hatta bu kavramlara 4 aşamada, 4 eğitim ya da 4 sınavla geçildiği, yani madde, nefis, akıl ve Tanrı'nın aşama aşama kabul edilebileceği, Pisagor'da bunları 4 aşamalı sınıflar haline getirmiştir. Bu gelenek mutasavvuf geleneğinde, yani Anadolu geleneğinde var olan bir gelenektir, öyle diyelim. Biraz da şeyden bahsedebiliriz belki. Harflerin, sayıların vefk denilen geometrik şekiller, ritimler, rakamlar tarafından insanın üzerinde taşınması, bunun bir koruyucu efsun olması, keza biraz evvel padişahların da bu anlamda bir koruyucu durumu olduğunu gördük. Sefere giderken, önemli kararlar alınırken, bugün hala adına şans dediğimiz bir takım hareketlerin, duaların hayatımızda şans getireceğine inandığımız, adına batın dediğimiz nedir? Ne denir İslam'daki batın geleneğine? Batıl inanç, evet, batıl inanç diyebileceğimiz, karşılığı bizde olmayan ama çok yaygın bir şekilde hayatın içinde olan kavramlar vardır. Cifirle ilgili mesela şunu söyleyebiliriz. 948 yıl sonra yeryüzünden silineceğini de kehanette bulunmuş. Harfleri bularak, kutsal kitaplardan ilerleyerek Grek kaynakları. O da mesela tutmuş. Nasıl tutmuş? Çünkü Grekçe Roma adının gematria sistemine göre 948 olması, gematria diye bir sistem var arkadaşlar. Numeroloji sistemi. Grekçe'de Roma adının
Gematria sistemi çerçevesinde 948 olması 948 yılında Roma yıkılacak anlamına gelmiş. Böyle temelde mesnedi olan, çıkış noktası somut olan ama daha sonra yozlaşmış, anlamını yitirmiş bir sürü örnek verebiliriz. Keza bu hurufi geleneği İbranice'de de gematria şeklinde devam eder arkadaşlar. Şeyden bahsetmek istiyorum. Bence önemli. Gnostik gelenekten bahsetmek istiyorum. Çünkü erken dönemde, özellikle Hristiyanlığın erken döneminde biliyorsunuz Hristiyan mensuplarına baskı yaratılması ve bazı metinlerin şifreli cümleler halinde gönderilmesi erken dönemde bir hurufilik konusunu ya da bu konuda uzman olan gnostik çevrenin ilişkisi üzerinden kurulduğundan bahsedilir. Haliyle Hristiyanlığın batın tarafı gnostiktir ya da gnostizmdir. Bu şifreli metodun oradan geldiği ve kendi içinde Hristiyanlar tarafından neden ona mesela Yeni Ahit'te önemli bir şifre olan 666 sayısının Hristiyanlar tarafından deccaliyetle simgelenmesine neden olmuştur. Çünkü bu kodlar üzerinden o gnostik çevre bilgi alışverişinde bulunmuş. Hatta Hz. Muhammed'in, peygamberimizin de dahil olduğu bir alan olarak kabul edilmiştir 666. Düşünün. Nereden baktığınıza bağlı olarak 13 kuşkusuz 666 şeylerde de uğurlu bir rakamdır paganlarda. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Durumu, çerçevesi, içinde bulunduğu konjonktör, bilgi alışverişi, siyaset neyse bilgileri deforme etme eğilimindedir. Bu anlamda herkesin temkinli olması, bir takım ön kabullerle girmemesi özellikle bu alanda çok değerli bir şey. Tabiatın yani doğanın bir dili olduğu gerçeğini atlamamak lazım. Bu çerçevede teozofi denilen ya da teozofik yani ya da teoloji denilen bir alana itibar etmek lazım. Burada bir gelenek söz konusu. Bu geleneğin içerisinde bir sürü bilgi var. Doğru ya da yanlış ama hepsiyle ilgili bir fikriniz oluşmalı. Yoksa bu esrarı çözemezsiniz. Eğer bir şifrenin peşindeyseniz, şifrenin siz olduğunu, anahtarın sizde olduğunu unutmayın. Bunun yolunu yordamını da kimse öğretmiyor. Murat İrfan 2-3 saattir konuşuyor ama ortada bir şey yok. Ama şunu söyleyebilirim. Ateş, hava, su, toprak. Bu unsurların birbiriyle olan münasebetleriyle biz bir aradayız. Bu unsurlar dağıldığında bunları bir arada tutan şeyin ahlak olduğunu unutmayın. Nefs olduğunu unutmayın. Ahlakı bir başkası için yapmayın. Onu erdem haline getirin. Yoksa bu ateş, hava, su, toprak dağılır arkadaşlar. Dağılınca bir sürü konuşan çıkar kafanızda ve bunlar hepsinin aklı vardır. Bu akıl sizin aklınız tarafından yönetilmelidir. Bunlar varlıksal alanlardır. Bunların hepsinin varlıksal akılları vardır. Haliyle bunların batıda ve doğuda varlıksal formları da vardır. Kişi, insan bunları form haline de dönüştürür. Cüceleri vardır, devleri vardır, şekilleri var, şekilsizleri vardır. Bu etki alanından kurtulmanın yolu ve onları yönetmenin yolu kişinin kendi aklına ve tabiyetine itibar etmesiyle mümkündür. Bu alanları doğru kullanmalıdır. Haliyle alem ile ilişki şifrelerle değil, hiç oralara takılmayın. Burada bir sembol var, bunun derinine inelim. Burada bir şifre var, bunu çözelim gibi bir kavram üzerinden değil. Tabi olduğunuz teoloji üzerinden hareket ederseniz bu alanları dağıtmamış olursunuz. Çünkü öldüğümüzde zaten dağılacak. Evet, aklıma şu geldi. Murat İrfan Ağacabay geçen aylarda yaptığımız bir yayında ne demiş? Bir söz söylemişti. Demişti ki göz aldatır demişti. Evet. Göz yanıltır demişti. Evet. Gökkuşağı örneğini vermiştiniz hatta Evet. onunla ilgili. Ben de diyorum ki bu havas ilminde belli şifreler uygulandığında bu perde kalkarak aslında gözün gerçekliği şöyle diyelim, perde kalkmıyor. Güzel bir yere getirdin. Aslında insan sınırlı görüyor arkadaşlar. Görmeye başlaması insanın içeriden olur. Yani hep şu örneği veririz. Oturumun başında da bu örneği vermeye çalıştım. Doğru yapabildim mi bilmiyorum ama gözünüz Allah'ın gözü olur. Sizin gözünüzden görür. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin o tikel haliniz, birey haliniz evrenin kendisi olur. Evrenin kendisi olduğunda ne olur biliyor musunuz? Her şey ayan beyan olur.
Yani perde kalkar diyoruz ya, perde bizde. Dışarıda bir şey yok. Dışarıda bir engel yok. Her şey ayan beyan. Her şey berrak ortada. Biz kendimizi kalıplara sokuyoruz. Biz kendimizi kutulara sokuyoruz. Biz özgür bir yapıya sahip değiliz. Özgürleşmeliyiz önce. Özgürleşmek kelimesini lütfen saatlerce, günlerce araştırın arkadaşlar. Özgürleşmek öyle zincirlerinden kurtulmak fiziki olarak, ama o ruhsal zinciriniz var ya, o içerideki zincirler. Onlar ne acaba? Onlara bir göz atın. Yani anneden başlayan, babadan başlayan, dinle devam eden, okulla devam eden, sosyalle devam eden, mahalleyle devam eden bir sürü zincirimiz var. Eşimizle, çocuğumuzla devam eden, değil mi? Bunları böyle bir an evvel onlardan özgürleşmek, kurtulmak demiyorum bakın, özgürleşmek. Bunlar çok değerli. Özgürleşmek kelimesine bir zaman ayırırsanız, sonra özgürleştikten sonra da herhangi bir dinin ahlakı üzerinden, bakın illa Müslüman, Hristiyan, Mecusi, herhangi bir şey olun anlamında söylemiyorum. Hatta ateist de olabilirsiniz. Hiçbir dinin ahlakını kabul etmiyorum da diyebilirsiniz. Bu konuda da özgürsünüz. Bakın, özgürleşmenin bir yönü bu da olabilir. Ama erdemli olmak zorundasınız arkadaşlar. Erdem bir başkası için yapılmayan ahlaki harekettir. Bir başkasının varlığına saygı duymak zorunda değilsiniz ama kendi varlığınıza saygı duymak zorundasınız. Kendi varlığınıza saygı duymuyorsanız zaten nihilistsiniz. Hiçbir değeriniz, kendi değeriniz yok, etrafınıza da değer vermiyorsunuz demektir. Bu bizim alanımız değil. Biz insanı seviyoruz. Biz insan alanını konuşuyoruz. Biz insanı konuşuyoruz. Haliyle bu konu sizin ilgi alanınız değil. Bu konuda eleştirebilirsiniz beni. Bu hakkı da sahip olursunuz. Çünkü sizin ilgi alanınız değil. Ama ilgi alanınız insansa ve insanı sevmek zorundasınız. Çünkü sevginin katalizör bir malzeme olduğu, hatta nefsin sevgi olduğundan bahseder. Yani bu çekim yasası nefistir. Nefs eğer sevgi olmasaydı bu bütünlük bozulurdu der evrensel yasa. Bu evrensel yasa sevginin yok olması üzerine insanın ve doğanın parçalanabileceği kavramı üzerinden yürür. Biz parçalanmış benlikleriz. Haliyle sevmeyi öğrenmek zorundayız. Önce kendimizi. Kendimizi nasıl severiz? Erdemler sayesinde severiz. Erdemlerinizi inşa ettikten sonra bir başkasını sevebilmeyi de erdemler öğretir. Anneniz babanız öğretmez arkadaşlar. Eşiniz, dostunuz öğretmez. Bu adamı sev. Bu adamı niye seveyim ben? Bu kadını sev. Ben bu kadını niye seveyim? Bu hocayı sev. Niye seveyim? Niye kısmındaki motivasyonu bize erdemler sağlar arkadaşlar. Haliyle tekrar vurguluyorum. Nefs denilen gücü, bakın buradaki havas ilminden bahsediyorum. Havas ilmini çalıştıran şey, eğer bir şeye ilginiz varsa, büyüler, tılsımlar, ben onun için belki buradasınız. Ya Murat İrfan belki bir formül verir. Veriyorum arkadaşlar formül. Formül nefs gücünü sağlamakla mümkün. O zaman başka bir diyara yolculuk yaparsınız. Bu nefs gücü çok değerli. Nasıl elde ediyorsunuz? Erdemle elde ediyorsunuz. Yoksa darmaduman oluruz. Dağılırız. Dağılmış insanlar dolu her yerimizde. Her şekilde. Sevmeyi bilmiyor olabilirsiniz. Özgürleşmeyi bilmiyor olabilirsiniz. Bunları size erdemler öğretir. Bakın, ısrar ediyorum. Altını çiziyorum. Hiçbir dine tabi olmak zorunda da değilsiniz. Bakın, sizi de özgürleştirdim. İslam dini, elhamdülillah Müslümanım diyorsanız daha da avantajlısınız. İslam ahlakı güzel bir ahlaktır. Ahlak kavramını biraz daha üst bir boyuta taşıyın. Ahlak bir başkası için yapılan eylem değildir arkadaşlar. Ben efendi gözükeyim, ben sevimli gözükeyim, ben iyiliksever gözükeyim, ben doğru gözükeyim, ben sevimli gözükeyimle ahlaklı olunmaz. Kerem için ahlaklı olunmaz, Ahmet için ahlaklı olunmaz. Kendiniz için ahlaklı olacaksınız. Olmuyor mu? Olamıyor bazen. Bazen olamıyor. Niye? Gidiyorsun çünkü sadaka veriyorsun. Ahmet'ten geldim. Maşallah Ahmet, teşekkür ederim. Alkışlandığınız yerde erdemleriniz inşa olmaz. Nefsiniz inşa olmaz. Her ne yapıyorsanız kendinize yapacaksınız. Ve gizli yapacaksınız. O zaman o ilim, o havas ilmi size açılır. Yani biraz evvel sevgili Kerem'in söylediği perde kalkar diyoruz ya. Perde bizim beynimizin içinde. Gözümüzde, dışarıda değil. Dışarıda bir dünya da yok. Bir illüzyon dünyasını biz inşa ediyoruz. İnşa ettiğimiz, çünkü biz muazzam bir canlıyız. Havaya girip hemen egonuz şişmesin. Muazzam bir canlı olmak öyle kolay değil. Muazzam bir canlı olmak için çok zaman, çok yol gitmeniz gerekir. Çok yürümeniz gerekir.
Ha bu çok uzunmuş ya, ben kısa yolu yok mu bunun derseniz var. Hüddamlı hocalar kısa yoluyla gidiyor. Bak tılsım yapıyor, büyü yapıyor. Güzel, sevimli şeyler yapıyor. Ne o? Evlilik büyüleri. Harry Potter'lar yapıyor. Var hocam, küçük Bunların Harry hepsi de Potter'lar, onlar arkadaşlar da. mümkün. Bu işin kısa yolu da var. Yani gizli ilimler, işte maji. Bakın ben de bazen bu konuda konuşmalar yapıyorum. Büyü, değil mi? Sihir. Hatta bunları yaşam biçimi yapmış toplumları da zaman zaman antropoloji konuşmalarında konuşuyoruz. Bunların hepsi çalışıyor arkadaşlar. Hepsi mümkün. Ama tanımadığınız bir alanda size basit bir örnek vereyim. Çok iyi yüzme biliyorsun. Ha? Ama suyun altında yaşayamazsın. Çok iyi yüzme biliyor olman suyu tanıdığın anlamına gelmez. Ha 3 dakika girersin, 5 dakika ama orada yaşayan, orada ölürsün. Onu demek istiyorum. Bu alan yüzmeyi bilenler için, ama biz karasal bir canlıyız. Karada yaşıyoruz. Haliyle girip çıkabiliriz, tamam, ama orada soluk alamayız arkadaşlar. Haliyle bu aleme girmek istiyorsanız, ki birçoğunuzun bu ilgisi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Konjonktürel olarak da konu çok büyüdü. Nasıl büyüdü? Yani televizyonlar da bu konuda çok ciddi, değil mi? Bu alanda da çok ciddi pompalamalar yapıyorlar. Hocam peki bununla ilgili bir Var. el verme durumu var mı? Nesilden nesile sonuçta Var. kitap aktarılıyor. Var Bununla işte ilgili Hazreti bilişsel bir Peygamber'in şey var mı Ali'ye yani bu nesilden? bilgileri verdiği gibi. Şöyle çalışıyor sistem sevgili Kerem. Gelenek diyorlar buna. Yani geleneklerimiz ve göreneklerimiz değil. Folklordan bahsetmiyorum. Bir gelenek bilgisi, kadim bilgi deniyor buna. Yani kadim derken hala geçerliliği olan, geçmişte de aynı değerde, gelecekte de aynı değerde olan anlamında söylüyorum kadim kelimesini. Bu çerçevede bu bilginin yine kapalı gruplar, işte kardeşlik örgütleri çerçevesinde yürüdüğünü söylüyorum. İşte İhvan-ı Safa onlardan biriydi. Pisagor onlardan biriydi. Hermetik örgütlerin, hermetik tabanlı örgütlerin, keza Batı'da bunların bir sürü ismi var. İşte tapınakçılar, illuminaticiler, kemikçiler, kafatasçılar var. Burada da var. Burada da Sufi gelenekleri tamamen ezoteriktir, batınidir. Aynı yerden beslenirler. Aynı pınardan su içerler arkadaşlar. Haliyle Ahmetler kötü, Mehmetler kızıl, öbürleri siyah filan diyorsa birileri, dikkat edin. Dikkat edin, orada bir şey vardır. Bir şey oluyorsa, birileri bir şeye kötü diyorsa bir anlamı vardır, bir amacı vardır. İyi bir amaç değildir. Yani bu alanda çalışan herkesin mutlak ve mutlak devingen olmalı. Bugün yani Hızır gibi olmalı. Bugün kötü gözüken yarın iyidir. Bugün kayıp gözüken yarın için kazançtır. Bugün siyah görülen yarın için beyazdır diyebilmeli. Konuya böyle bakılırsa belki daha bir anlamlı olabilir. Haliyle havas konusunu da akıl ve idrakten uzak bir konuşma yaparak toparladık. Yeter bence. Sevgili Kerem. Hocam son dostlardan gelen Alalım, bir soruyu da alalım, en azından onların da gönlü olsun hocam. Hazreti İdris, Hızır ve Zulkarneyn bahsederler. ilişkisinden bahsediyor hocam. Evet, ona da ayrı bir oturum yapalım istiyorsan. Siz ne düşünüyorsunuz? Öyle yapalım hadi. Evet, Evet, o da konu. Yani ben Hızır'ı çok aslında severim. O da bayağı bir geniş. Hızır bir makam olarak görürüm. Genelde zaman savaşçısı olarak tabir edilen Hızır makamına sahip bir bilincin dünya üzerinde her an her saniye faaliyet gösterdiğine inanan biriyim. Bu konuda iman sahibiyim. Bu makamın, zaman savaşçısı makamının evrenin her yerinde, her saniye, her dakika yanımızda olduğunu unutmayın. Hep şu uyarıyı yaparım birlikte yürüdüğüm arkadaşlarıma. Herkese itibar edin arkadaşlar. Gelen dilenciye dahi. Yani itibar etmediğiniz biri sizin hayatınızı değiştirebilir. Gözüne bakın, insanların gözüne bakın. İnsanların gözüne bakın, korkmayın. İnsanın gözüne bakmaktan korkmayın. Suistimal edilmekten korkmayın. Bir şey kaybetmezsiniz. Bu makam çok değerli bir makamdır. Nerede, ne şekilde karşınıza çıkacağını bilemezsiniz. Zaman savaşçısı olarak çevrilir. Çünkü zaman ötesidir. Yani geçmiş ve gelecek bilgisine sahiptir. Haliyle kendisi de bilmiyor olabilir. Uyarıyorum siz arkadaşlar. Geçmiş ve gelecek bilgisine kendisi de sahip olmayabilir. Ama amacı burada birini uyarmaksa bunu başarabilir. Hızır'dan bahsettik madem. Siz bu havasla ilgili 5 husustan bahsettiniz. Bunlardan bir tanesi de tarihi zaman, tarihi mekan, evet, diye yani, orada gördüğünüz şöyle diyebiliriz. Bir kayıp paradigmamız var. Yani
birkaç unsurumuzu kaybettik. Buna yabancılaşma diyoruz. Daha çağdaş bir versiyonuyla. İnsan dünyaya yabancı gelir. Kişinin kendisini bulması zaman alır. Bunun içinde kuşkusuz kutsal metinler bize yol göstericidir. Bu yol göstericilik üzerinden kişi buradaki varlığını anlamaya çalışır. Buradaki varoluşunun amacını, varlık amacını ve bu amaç esnasında da doğanın kendisinin dışında olduğu, aslında hissettiği her şeyin kendisini var eden bir unsur değil, kendisine muhalif olan bir unsur olarak görür. Bir süre sonra o kayıp olan benliğini, işte o kayıp paradigma diyoruz ona. Haliyle dünya üzerindeki birçok sorunun nedeni budur. Virüsler de dahil olmak üzere. Yani illetler, savaşlar, arzularımız, isteklerimizin tamamının nedeni bu kayıp parçamızdır. Bu kayıp parçamızı bulduğumuzda tabiat dediğimiz, doğa dediğimiz, aslında bize yabancı olan, doğa dediğimizde ağaç, böcek, çimen, dere, tepe gibi algılıyoruz ama hayır, beton da bizim parçamız, bilgisayar da bizim parçamız. Bu parçaya yabancılaşmamak, onun bizim bir parçamız, bizim onun bir parçamız, yani dağılmaktan bahsediyorum. Dağılmanın bir bütünleşmeye neden olacağı fikri üzerinden şunu söyleyebiliriz. Eğer bunu başarabilirsek zamandan özgürleşebiliriz. Bakın, özgürleşme konusuna ehemmiyet verin diyorum. Zamanın bir bilinç düzeyi olduğunu, bilinçli insan için zaman olduğundan bahsederiz. Haliyle bilincin kontrol edilmesi, ki bu ilimler sayesinde bu mümkündür. Yani transendental bir alana geçebilir zihin. O zaman zamanı uzatabilir veya kısaltabilir. Bu da ne demektir biliyor musunuz? Zamanda yolculuk yapabilme olanağı sağlar. Yani benim zihnimin hızı senin zihninin hızının üstündeyse, 5 katı üstündeyse, ben senin yaşadığın zamanın ötesine geçebilirim anlamına geliyor. Bununla ilgili bir örnek vereyim sana. Böyle bitirelim. Bir mürit mürşidine gelmiş. Çok da yaşlı, 90 yaşlarında, elinde asası, yürümeye çalışıyor. İşte hocam sizi şu camide görmüşler. Bir de şu camide, aynı vakitte 2 camide görmüşler demiş. Omuzuma yaslan oğlum demiş. Tut omuzumu demiş. Omuzunu tuttuğu an doğrudur, yanlıştır bunlar, misaller, meseller çok faydalıdır. Her şey durmuş. Bak, bir şey hızlanmış değil. Her şey durmuş. Duran ne biliyor musunuz? Siz hızlandığınızda her şey durur. O ağır adımlarla başka bir camiye gitmiş. Bak, orada namazını kılmış. Tekrar durmuş. Tekrar her şey duruyor. İnsanlar duruyor. Aslında hayat devam ediyor ama zihin, bilinç o kadar hızlı çalışıyor ki sonra öbür cami, aynı vakitte öbür camide de namaz kılıyor. Bak, tay mekandan bahsediyoruz. Aynı anda 2 yerde görünmenin çok güzel bir örneğidir. Yani bilincinizi, zihninizi, aklınızı, fikrinizi eğer doğanızla birleştirirseniz, onun sadece kafanızın içinde olmadığını, görmenin sadece gözlerin içinde olmadığını, duymanın sadece kulaklarla olmadığını, konuşmanın sadece ağızla olmadığını anladığımızda belki her şey değişebilir. Böyle kodlandık, böyle eğitildik. Değişme zamanı bilmiyorum. Bana düşmez ama ben bunun işaretini veriyorum eğer bir beklenti içindeyseniz. Teşekkür ederim. Bu akşam için eyvallah, teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Vesile olduğun için de sağ ol. Gerçekten harikaydı. Mükemmel bir akşam yaşattın bize. Estağfurullah. Gerçekten dolu dolu bilgilerle. Üzerimizden aktı. Bize ait değil işte. Biz de sağdan soldan okuduk yani. Ne olacak işte. Hocalarımız sağ olsun. Yol gösterenler izlediler. Bu arada yazmışlar. Devamı gelsin demişler. Murat İrfan Ağacabay'da yeni yılda yaparız. Zülkarneyn konuşuruz. Yine derin, yine gizemli tamam, Hızır konuşacağız. Yani. Hızır konusunu çok seviyorum ben. Hızır konuşalım. Tamam. Olur. Derinlemesine inceleyeceğiz. Bu saate kadar izleyen tüm dostlara sabırlarına teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Hoşça kalın diyorum.